Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Hercai'den beklediğimiz fragman 2 gün rötarla da olsa sonunda yayınlandı. Bir önceki Hercai incelememde fragman yayınlanmadan pek çok şey sizlerle konuşmuş ve tartışmıştık. O videomu kaçıranlar sağ üstten tıklayarak izleyebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Hercai dizisinden her bölüm öncesi ve sonrası yayınladığım analizleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Fragmanın ilk başladığı saniyeden itibaren Mira'nın sözlerini duyuyoruz. Miran, Reyyan'ın ailesinin yaptığı baskıyı anlatarak kızın gidecek yeri kalmadığından bahsediyor. Söylediklerine bakılacak olursa Reyyan'ın son bölümde Miran'a yaptıkları karşısında hala onu düşünüyor ve sevgisinden gram bir şey kaybetmemiş. Biliyorsunuz son bölümde Reyyan Azat'ın elini tutmuştu. Bu yüzden de bölümün başlarında ikili arabaya binecek ve konağa döneceklerdir. Konakta da bölüm boyu Azat'ın evlilik heyecanını yaşadığını izlerken Reyyan ise konakta içinde bulunduğu çıkmaz durumdan kaçma planları yapacaktır. Reyyan konağa döndüğünde babası ona bazı tavsiyeler verecek gibi gözüküyor. Fragmandan anladığım kadarıyla yani en azından öyle gözüküyor. Azat bu bölümde yine her zamanki gibi sevilmediğinin farkında ve ne kadar zor bir durumda olduğunu Reyyan'a anlatıyor. Reyyan'ın buna vereceği tepki ise muhtemelen şöyle olacak: bunu yaşamak istediğin için bu evliliğe razı geldin tarzında olacaktır. Azat zaten aslında onunla ilk evlenirken daha bunu biliyor olması gerekiyordu. Reyyan'ın Azat'ı hiçbir zaman sevmeyeceğini boncuk gözlü kız bile biliyor. Azat mı bilmeyecek? O gece yaşananlardan sonra Miran ertesi gün bu olanları Fırat'a anlatırken Fırat da her zamanki gibi "oğlum bırak artık, işte kız istemiyor, anlasana" tarzında şeyler söyleyecektir. Ama Miran her zamanki gibi onun peşini bırakmaya niyetli değildir. Olası bir evliliğin önüne geçmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hatta belki de fragmanda gördüğümüz Hazar'a çektiği silah da bunun sebebi olabilir. Hazar'dan intikam almak için onu öldürmeye kalksa Reyyan'ı tamamen kaybedeceğini biliyordur. Bu yüzden bu düğüne engel olsa kızının evliliğine izin vermeyecek olan Hazar'ı tehdit edecek olabilir. Veya belki de videonun ilerleyen kısımlarında bunun başka bir sebebi de olabilir. Fragmanda en çok dikkat çeken şey Boncuk'un söylediği "ablam yok gitmiş" cümlesi. Burada kahvaltı masasında herkes var. Tek bir kişi hariç, o da Reyyan. Azat da bu haberi alır almaz masayı yıkıyor. Yalnız masanın en ucundaki Nasuh'un süper tepkilerinin bu durum karşısında ne olacağını çok merak ediyorum. Fragmanda gördüğümüz gibi Reyyan bir minibüse binmiş ve gerçekten de bir yere gidiyor. Nereye gittiği konusunda tam emin değilim. Belki de dedikodusu çok dönen İstanbul meselesi olabilir. Ama giderken yalnız başına değil. Çünkü hemen yanındaki koltukta oturan kişi Melike. Melike ile beraber bir yere kaçtıklarını sanmıyorum. Olsa kafa dağıtmak için bir gezintiye çıkmış olabilirler. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü Melike'nin işe ihtiyacı var ve bakmakla sorumlu olduğu annesi ve kardeşi olduklarını biliyorum. Belki de Melike'nin bir izin gününde ailesini görmek için yanlarına giderken Reyyan da onun peşine takılacak olabilir. Böylelikle de biraz uzaklaşmak ve kafasını toplamak isteyecek olabilir. Reyyan'ın yanında Melike var demiştik ama arkada bir kişi daha var. Bu minibüste normal bir müşteri de olabilir, belki de Rıza da olabilir. Çünkü ortalarda onun Rıza olabileceğine ilişkin dedikodular var. Bu durum karşısında Azat gibi Reyyan'ın anne ve babasının ne tepki vereceğini de merak ediyorum. Özellikle Reyyan'ın babasının haberi olmadan bir şey yapacağını sanmam. İstanbul konusunda epey planlı olan Hazar'ın Nasuh engellemesi yüzünden bir yere kıpırdaması şimdilik zor gibi gözüküyor. Reyyan'ın daha da yıkılmaması için annesi buna mani olmak için Hazar'ı konakta kalmaları için ikna edecektir. Ama belki Hazar kendileri yerine kızın kurtulması için plan yapmış olabilir diyeceğim ama benim bildiğim Reyyan onları bırakıp gitmez. Çünkü biliyorsunuz son bölümde Reyyan açık bir şekilde ifade ederek onları bırakmak istemediğini söylemişti. Reyyan'ın bu yolculuğunun geçici bir şey olduğunu ve Melike ile alakalı bir şey olduğu düşüncesindeyim. Bakalım neler olacağını hep beraber göreceğiz. Azat gibi Reyyan'ın ortadan kaybolduğu haberini alan Miran da hıncını salıncaktan çıkaracak gibi. Hatta belki de onu bulabilmek için fragmanda gördüğümüz ve hakkında konuştuğumuz silahla Hazar'ı tehdit edebilir. Babasının onu bir yere götürdüğünü ve nereye götürdüğünü öğrenmek için çabalayabilir. Bunlar olup biterken en mutlu isim şüphesiz Yaren olacaktır. Yaren bu yaşananlar konusunda bu sahnede sevinçten mi ağlıyor yoksa üzüntüden mi belli değil, yani ben anlayamadım. Sanırım mutluluk gözyaşları olduğu için Reyyan'ın konaktan kaçmasıyla ilgili verdiği tepkisi olabilir. Ya da üzüntüden ağlıyorsa onu ağlatacak şeylerden birisi Fırat'ın onu çözmüş olması ihtimali. Reyyan'ın gidişinden sonra konakta sevinilecek diğer isimler sırasıyla Cihan ve karısı olacaktır. Bu fragmandan sonra yeni bölüme dair olacakları bu şekilde özetleyebiliriz. Fakat kafamızı karıştıran en büyük nokta bence şu: Mira'nın Reyyan'ı öptüğü sahne. Bu sahnenin gerçekten de yaşandığı konusunda şüphelerim var. Yani belki bu sahne bir rüya ya da hayal olabilir. Çünkü yaşanan bunca şeyden sonra nasıl bu pozisyona gelebilirler düşünmeden edemiyorum. Ayrıca bu sahnede de dikkat çeken şeylerden bir tanesi Reyyan'ın parmağındaki yüzük. Biliyorsunuz bu yüzük Mira'nın ona taktığı yüzük. Değeri büyük ve o yüzüğün de akıbetini merak ediyorum. Acaba ne yaptı, takıyor mu bilmiyorum. Belki yanlış hatırlıyorum
hatırlıyorumdur. Yani yorumlarınızda beni uyarabilirsiniz. Ama geçtiğimiz bölümlerde ikili arasında böyle bir sahne yaşanmadı değil mi? Ben yaşanmadığını biliyorum. Bu yüzden de bir flashback olabilitesi de düşük. Otobüs yolculuğunda Reya'nın uyuklarken gördüğü bir rüya da olabilir ya da Mira'nın kurduğu bir hayal olabilir. Bu sahnede Reya'nın elinde iki fotoğraftan birinde kendi sahte evlilikleri, diğerinde ise gerçek evliliğin belgesi var. Yalnız ne kadar sahte olsa da evlilik pozunda burada Miran Reya'nın gözlerinin içine bakarken gönüllü olan pozunda kameraya bakmayı tercih etmiş. Ayrıca yine bu sahnede altta beyaz bir şey var. Bir elbise de olabilir, bir gelinlik de. Videonun başlarında dediğim gibi beklediğimiz bir evlilik olduğu için hazırlıklar başlamış olmalı. Düğün arefesinde belki de nikah gününde Reya'nın gidişi Azat'ı bu kadar çıldırtacak da olabilir. Bakalım neler olacağı konusunda çok merak ediyorum. Sizler de neler olabileceği konusunda düşüncelerinizi yorumlarınızda paylaşabilirsiniz. Benim yeni bölüme ilişkin tahminlerim, analizlerim, incelemelerim, düşüncelerim bunlar. Her bölüm sonrası Hercai dizisinden sık sık incelemelerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Aynı zamanda artık Leke dizisinde de incelemelerime başladım. Bu diziyi izleyenler varsa eğer Salı günü yayınlanacak yeni bölüm öncesi kanalımda bugün yayınladığım incelemeyi izlemesini tavsiye ederim. Leke dizisinden de sık sık konuşacağız. Henüz 2 bölüm yayınlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz ayrıca beğeni tuşuna basarak bana destek vermiş olabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.